Bugün sizlerle hapis atan futbolcularla kadro kuracağız. Şimdi arkadaşlar kadromuzu kurmaya başlayacağız. Dizilişimiz bu arada 4-5-1 diziliş olacak. Ve kadromuzda arkadaşlar hayatı boyunca bir kere de olsa arkadaşlar hapiste atmış. Hapis olmuyor aslında, nezarete oluyor ama nezarete demişim. Nezarethane oluyor ama arkadaşlar biz yine hapis diye nitelendirelim. Bugün alacağımız futbolcuların arkadaşlar genellikle tartışmadan falan oluyor hapise girmesi. Tecavüzden de giren şerefsizler de var arkadaşlar, ağzımı bozmak istemiyorum, neyse. Bugün zaten hapis atan futbolcuları göreceksiniz. Bakalım hangi hapis atan futbolcu biliyorsunuz, bildiğiniz varsa bugün alacağımız yorumlarda belirtebilirsiniz. Lafı çok uzatmadan arkadaşlar videomuza geçelim. Abone olup bildirim açmayı unutmayalım. 300 like bekliyorum. 15.000 abone yolunda ilerliyoruz. Destek vermeyi unutmayın diyorum ve ilk olarak kalecimizi alalım. Bakalım hapis atan kalecimiz kim olacak? Pazarımıza geldik ve ilk hapis atan futbolcumuz arkadaşlar Hugo Lloris olacak. 101 gen haline satın al diyelim. Dereceli yerlerine baktığımızda sadece mor hali var en yüksek olarak. Ama öncelikle arkadaşlar alacağım oyuncular belli olduğu için ben video dışında tüm oyuncuların en iyi kartlarının turuncu hallerini aldım. Bunun bilgisini vererek 58 milyon değerindeki Hugo Lloris'i direkt kadromuza ekliyoruz. İlk hapis futbolcu olarak hemen ekleyelim. Geldik kadromuza, yedeklerimize girdik. Hugo Lloris'i kalemize ekledik ve 2 gen atladık, 90 gen olmayı başardık. Şimdi ise arkadaşlar sağ bek kısmımızı alalım. Bakalım sağ bekte oynayacak bugün oyuncumuz kim olacak ve hangi hapis yatmış mı şaşıracak mısınız görelim. Bugünkü kadroda sağ bek oynayacak ve hapis yatmış futbolcumuz Van Bissaka olacak. Satın al dediğimizde dereceli yerleri bu şekilde, turuncu halini arkadaşlar video dışında aldığım için 35,5 milyon değerindeki 105 gen Van Bissaka'mızı direkt kadromuza ekliyoruz. Şimdi ise yedeklerimize girerek ikinci hapis atan futbolcumuz Van Bissaka oldu ve onunla birlikte ise kadromuzun geri 91 gen oldu. İki transferimiz bu şekilde. Tabii ki de arkadaşlar cezalı maçımıza da geçeceğiz. Bunun da bilgisini vereyim. Bakalım bugün ceza çekeceğiz mi? Ama ilk öncelikle kadromuzu kurmamız lazım. Şimdi 3. hapis atan futbolcumuzu alacağız. O da sol bek olacak. Bugün sol bekte oynayacak 3. hapis atan futbolcumuz arkadaşlar Marcos Alonso. 107 gen kartına satın al dedik. Dereceli ellerine baktığımızda 220 milyon 219 milyon değerinde 112 genlik Marcos Alonso 3. hapis atan futbolcumuz olacak. Sol bekte de oynayacak. Hemen geldik kadromuza, yedeklerimize girdik ve 3. hapis atan futbolcumuzu da ekledik. Genimiz 94 gen olmuş oldu. Beklerimiz bu şekilde, kalecimiz bu şekilde. Şimdi stoperlerimizi alacağız ve bakalım o stoperlerin sağ stoperi kim olacak? Hızlı bir şekilde geçiyorum ve 4. hapis atan futbolcumuzu alıyorum. Kadromuzun sağ stoperinde oynayacak ve 4. hapis atan futbolcumuz Hernandez'in kardeşi arkadaşlar. Onun da kartı birazcık alta inmemiz lazım çünkü yüksek bir kartı yok. 93 gen halini alacağız. İnşallah da tek tek maçında arkadaşlar sıkıntı yapmaz çünkü çok düşük genli bir kart. 55 milyon 300 bin coins değerinde 98 gen Hernandez'imiz sağ stoperde oynayacak. İnşallah dediğim gibi maçta sıkıntı yapmaz çünkü geni çok düşük. Arkadaşlar bu arada ben bir şey fark ettim. Kadro kurma videolarımda gördüğünüz gibi dereceli oyuncular alıyorum ama ben o dereceli oyuncular aldığımı beceri puanlarını hiç aktarmıyormuşum. Sonradan fark ettim. Aktarınca tabii ki de daha çok özellikleri yükseliyor ve şu anda gördüğünüz gibi çok eski kartlar aldım. En yeni kart Alonso. Yani Hernandez kaç senelik, bir senelik bir kart. Van Bissaka da aynı şekilde. Lloris de aynı şekilde. Yani beceri puanlarını unutmamam lazım. Her kadro kurmanın sonunda hızlandırılmış bir şekilde beceri puanlarını da aktaracağız artık. Çünkü özellikleri biraz da yükselmiş olacak. Yoksa her gün ceza çekiyorum. Şimdi lafı uzatmadan arkadaşlar son defans oyuncumuzu almaya geçelim. O oyuncumuzda kim görelim. Kadromuzun son stoperinde oynayacak hapis atan futbolcumuz Harry Maguire olacak. Gördüğünüz gibi 110 genlik bir kartı var. Satın al dediğimizde dereceli ellerine baktığımızda da arkadaşlar 1 milyar 30 milyonluk değerinde 115 genlik kartını ekleyeceğiz. Defans hattımızın en iyi oyuncusu, inşallah bugün bizi gol yedirmez. Kadromuzdayız, yedeklerimize girerek 115 genlik Harry Maguire'ı stoperimize ekledik. 3 gen dağıtladık, 98 gen olmuş olduk ve defans hattımız hapis atan futbolcularla bu şekilde oldu kısacası. Ve şimdi orta hattımıza geçeceğiz ve gördüğünüz gibi orta hattımız çok kalabalık ve her zaman sağdan başladığımız için sağ orta sahamızı ilk olarak alacağız. Bakalım kim olacak. Sağ orta sahada oynayacak hapis atan futbolcumuz arkadaşlar Royce olacak. En iyi kartı gördüğünüz gibi 109 gen ofansif orta saha bir kartı ama 2.
ikinci pozisyon olarak sağ orta saha açık olduğu için 2 gen düşük bir şeyde oynayacak. O yüzden bunun bilgisini vereyim. 446 milyon değerinde 114 genlik ofansif orta saha, kartlı sağ orta saha oynatacağımız oyuncumuzu direkt kadromuza ekliyoruz. Şimdi ise kadromuzda izlediklerimize girerek oyuncumuzu sağ orta saha kısmına eklemiş olduk. Gördüğünüz gibi şu anda 112 genlik haliyle oynuyor arkadaşlar. Çünkü beceri puanlarını aktardım. Aslında arkadaşlar Royce'a kadar ben videoyu çekmiştim. Elektrik gitti, kayıt boşa gitti. Bir kez daha çekiyorum. O yüzden Royce'un beceri puanları aktarılmış. Öbür oyuncuların aktarılmamış. Max genine ulaşsın diye birlikte aktarmış olduk ama siz oraları göremediniz. Çünkü elektrik gittiği için o kayıt gitmiş oldu. Şimdi sağ orta saha tamamlandıysa tam tersi sol orta sahamızı alalım. Oraya bakalım kimi alacağız, hızlı bir şekilde görelim. Sol orta sahada oynayacak hapis atan futbolcumuz Phil Foden olacak. Gördüğünüz gibi maalesef ofansif orta saha. Hani burada 98 gen hali var ama az çok bu daha iyi olduğu için arkadaşlar bu halini alacağım. Maalesef ikinci pozisyon olarak da bu oyuncumuzun kartı yok. Yani daha çok gen düşecek, sıkıntı yok diyelim ve 173 milyon değerinde 111 genlik ofansif orta saha Foden'ı direkt kadromuza ekliyoruz uzatmadan. Geldik kadromuza, yedeklerimize girdik. Foden'ı sol orta saha kısmına ekledik. Dediğim gibi ikinci pozisyon olmadığı için geni maalesef 105'te kalacak ve genimizde 102 gene kadar ulaşmış olduk. Gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar biraz daha merkeze doğru geliyoruz. Merkez orta sahamız yani MO kısmındaki oyuncumuzu alalım. MO kısmında oynayacak hapis atan futbolcumuz arkadaşlar yaz döneminde Fenerbahçe Galatasaray transfer olarak anılan bir Sumo kartı olacak. Gördüğünüz gibi 103 genlik hali var. Dereceli halleri de bu şekilde. Biz turuncu halini kadromuza ekleyeceğiz. 39,5 milyon değerindeki oyuncumuzu ekliyoruz kadromuza. 108 gen haliyle ikinci pozisyon olarak Meo da var. Bu oyuncumuzda bunu da belirteyim. Geldik hemen kadromuza, yedeklerimize girdik. Bissoma'yı arkadaşlar Meo kısmına ekledik. Defansif orta saha kart olduğu için geni düştü ama ikinci pozisyon olarak gördüğünüz gibi hemen görün. Bir gen daha, bir tane daha tıklayalım. Hızlı bir şekilde burada defansa verelim. Defansı iyi olsun. Çabağa verelim burada. Bir tane de buraya vererek %99 gen artışıyla Meo kısmı açılmış oldu. Bunlar arkadaşlar eski kartlar olduğu için %100 gen artışı olmuyor. O yüzden 2 gen düşüşten oynayacak kadromuza beceri puanlarını bu şekilde ekledik. Şimdi biraz da ileriye gideceğiz. Ofansif orta sahalarımızı alacağız. İlk olarak o zaman sağ ofansif orta sahada oynayacak oyuncumuzu alıyoruz. Ve o isimde arkadaşlar Ronaldinho olacak. 113 genlik efsane bir kartı var ama arkadaşlar çok pahalı olduğu için o halini almadım. 109 gen ofansif orta saha kartını aldım. Hem de her zamanki gibi turuncu halini aldım arkadaşlar. 1 milyar 520 milyon coins vererek 114 genlik ofansif orta saha Ronaldinho'muzu kadromuza ekliyoruz. Hemen geldik kadromuza, yedeklerimize girdik. Ronaldinho gördüğünüz gibi ofansif orta saha kısmına ekledik. 3 gen birden de atladık. 106 gen olmayı başardık. Bu arada hala basamaysa basalım, abone olmayı da unutmayalım. Efsane içeriklerle karşınıza geliyorum. Bu kanalı kaçırmayın ve bildirimleri bence açın. Lafı da çok uzatmadan arkadaşlar ikinci ofansif orta sahamızı almaya geçeceğiz. Bakalım oraya kimi alacağız. 10. hapis atan futbolcumuz da arkadaşlar George Best olacak gördüğünüz gibi. En iyi kartı 112 gen ve sağ kanat kartı ama arkadaşlar bu yeni bir FC26 mobilden gelen bir kart olduğu için arkadaşlar ne demek? %100 gen artışıyla oynayacak demek. Yani 1 milyar 950 milyon coins verdim bu oyuncumuza. 117 gen haliyle kadromuza ekleyelim. Kadromuzun da en yüksek genli oyuncusu. Hızlı bir şekilde kadromuzun en iyi oyuncusunu da eklemiş olduk. Şu anda 100'e kadar düştü ama arkadaşlar ikinci pozisyon olarak MOO açık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu ne demek? %100 arkadaşlar gen artışı olacak demek. Hızlı bir şekilde veriyoruz. Şuta verelim ve gördüğünüz gibi %100 gen artışı oldu. Onayla diyerek bir gen bile düşmeyecek ve sol kanat, sağ kanat, ofansif orta saha her yeri açıldı. Biz ofansif orta sahada oynatacağız ve gördüğünüz gibi 117 gen kartıyla durmuş oluyor. Beste arkadaşlar hatta sağ ofansif orta saha kısmını alalım. Çok güzel bir ofansif orta saha ikilimiz oldu. 108 gen olduk. Son hapis atan futbolcumuzu almaya geçeceğiz. Bakalım oyuncumuza kim olacak? 11. hapis atan futbolcumuz arkadaşlar Cantona olacak. Gördüğünüz gibi 108 gen haliyle bir kartı var. Dereceli ellerine baktığımızda turuncu hali arkadaşlar 605 milyon değerinde bir kartmış. 113 genlik haliyle o zaman ekleyelim son transferimizi. Son transferimiz Cantona'yı da gördüğünüz gibi ekledik ve 2 gen de atladık. 110 genlik
Yendik. Hapis satan futbolcularla bu şekilde bir kadro kurduk. Defans hattımız çok kötü oldu. Hele arkadaşlar sağa doğru. Orta saha hattımızın en uç bölgeleri güzel oldu ama merkezleri biraz daha sıkıntı oldu. İleri attığı Cantona'dan kartı illaki güzeldir. Beğeniyorum Cantona kartını. Bir kez kullanmıştım. Şimdi cezalı maçımıza geçeceğiz ama ilk önce bir beceri puanlarını aktaralım. Buraları hızlandırmış bir şekilde izleyin. Şimdi arkadaşlar beceri puanları bitti. Her şey hazırız. Like'lara bastıysanız, abone olduysanız siz de hazırsınız. Şimdi cezalı maçımıza geçelim. Lige istek vereceğim. Kim kabul ederse ilk olarak ondan maç yapıyoruz. Siz de lige gelebilirsiniz. 115 gen ve üzeriyseniz tel kafece yazın gelin. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Oyuncular sahaya geliyor. Bunu da belirteyim. Dün oynadığımız arkadaşımız oynuyoruz yine. Bizim kadromuz bu şekilde. Dünkü arkadaşımız kadrosu da galiba değişiklik yok. Bu şekilde yine arkadaşlar ilk kabul eden bu arkadaşımız olduğu için bununla maç yapıyoruz. Dünkü de intikamını inşallah bir gün alacağım. Dünkü videoyu da izleyin, efsane videoydu. Roy çok şık geçti arkadaşlar. Beceri puanlarını aktardım. Biraz daha akıcı oldu. Bakın oyuncular dün daha çok ağır oynuyorduk. Çok felaket bir şekilde yenilmiştik. Şimdi Harry pasını verdi kime? Foden'a. İnşallah bir gün yeneceğim ben bu oyuncu, bu rakibi. Bu arada geçseydi goldü ya. Geçseydi goldü. Bakalım Bergkamp şimdi ilk atakları. O önü bomboş. Ne yapıyorsunuz? Hadi kaleci bir fake verdim. O fake de işe yaramadı ama o boşluk ne be? O boşluk ne ya? Atakta da oynamıyorum. Niye o kadar boşluk yarattı bu oyuncular ya? Dizilişten gereği olabilir bilmiyorum. Best bugün sen şov yapman lazım. George Best çok iyi geçti. Dimarco'yu da avladı. George Best çok iyisin George Best. Şut, ah be. Oliver Kahn nereye gidiyorsun Oliver? Gitme bu yara. Şimdi sana Oliver bir gol atayım da gör. Şimdi kafayı birisi vuracak. Maalesef olmadı. Bizde kalır mı be? Hata geldi. Şimdi Hernandez senden topu uzaklaştırmam lazım çünkü çok kötü bir kartsın. Şimdi Ronaldinho sana da güveniyorum. Bugün çok şık geçti, olmadı. Pas vereceğim. Bu kim bilmiyorum. Şut denedim ama maalesef savunma aldı. Şimdi Foden pasını verdi Bissouma Cantona kime veriyor? George Best'e. George Best şov yap oğlum. George Best attı. Gerçekten attı be. Bugün ceza çekmeyeceğim. Dün daha beni çok pis yendi. Bugün yenilmeyeceğim ve bu oyuncumuzu, bu rakibi daha doğrusu yeneceğim be. George Best yerden çok sert direği kırdı ve içeriye attı bu topu. Efsanesin George Best. Mükemmel bir kartsın. Wan-Bissaka bu arada güzel dokundu. Mbappe izin vermedi. Wan-Bissaka da çok düşük genli kart. İnşallah Mbappe'ye izin vermez. Şut imkanı vermez. Bakalım. Aman oğlum Loris bir şey de tut ya. 2 şut 2 tane gol ya. Yapma Loris be. Bari bir yanlışlık da tut be. Eline yanlışlık verirsin. Yapma Loris be. Bari sen kurtar bizi. Bir şeyler yap. Bak George Best çok iyi bir gün. George Best çalım attı. Bir kez daha Wan-Bissaka. Hadi geç oğlum. Geçmedi be. Top geçseydi çok iyi olurdu. Şimdi Wan-Bissaka başlattı Royce içeri bomboş Cantona ama oraya çok yanlış yere aldık mı, alamamış. Van Basten yine Mbappe boşluk Wan-Bissaka mükemmelsin oğlum, mükemmel. Şimdi Royce bugün çok iyi oynuyoruz, gerçekten güzel oynuyoruz. George Best sayesinde. Şimdi bir koşu var Ronaldinho'da ama geç kaldım ve ilk yarı 2-1 bitti. Şimdi Frimpong çizgide çok iyi sürüyor. Marco Alonso direkt baskı yapmayacağım da oğlum Frimpong çok hızlı. Tabii ki de kartlar bizim kötü olduğu için çok hızlı geliyor. Ama aferin savunma. Hayır, rakibin kendi oyuncusuna çarpmış. Van Basten'e çarpmış. Güzel oldu bizim için. Şimdi Cantona sen de bir şeyler yapman lazım. Cantona geçemedi maalesef. Hernandez aldın oğlum, çok iyisin. Şimdi Ronaldinho pasını verdi Bissouma'ya. Phil Foden yeniden Bissoumo'ya. Ne yaptık be? Orada çok yanlış yere verdim. Hayır çok hızlı oyuncular bize göre. O yüzden boşluk bırakmamamız lazım. Mbappe, Hugo Lloris sonunda bir kurtarış yaptın. Bissouma şimdi Foden, haydi oğlum berabere bitsin.
Esin diyeceğimle beraber de ceza çekiyoruz. Cantona bir boşluk, hoca faul değil mi? Değil, normaldir. Şimdi Van Bissaka, Amat geçirtme oğlum, çok iyisin. Kim dokundu bilmiyorum, galiba Harry Maguire dokundumuş olabilir. Bes geçemedi yine. Şimdi Amat'la geliyorlar arkadaşlar, bakalım gol olacak mı derken çok iyi bir müdahale yaptık. Van Bissaka uzun oynayacağım, indirebilir miyiz? Cantona indir oğlum, indirdi. Royce pasını verdi George Best'e. Best pası geçmedi ama yetişir net yetişir. Şimdi bir vuruyor orta, bir de kafa, olmadı. Bizde kalır mı? O da kalmadı. Alır mıyız? Alamadık galiba. Amat pasını verdi, Van Basten geçirtmedi. Hernandez çok iyisin, gerçekten iyisin. Az çok müdahaleler yapmaya çalıştı. Kaleciyi çıkardım ama maalesef arkadaşlar. Yani gol oldu. Yani bir işe yaramadı. Sıkıntı yok. 3-1. Rakip zor bize göre arkadaşlar. Çünkü yani gerçekten arkadaşlar bizim oyuncularımız çoğu çok kötü bir kart olduğu için normal olarak yenildik. İstatistiklerimizi merak ediyorum bu sefer. Dünküye göre bir karşılaştırayım. Bakın arkadaşlar, dündeki kadromuzdan yine bu arkadaşımızla oynamıştık. Rakibin istatistikleri biraz düşmüş, bizim yükselmiş. Dünkü maça göre bakıyorum. İzleyenler zaten bilir maçı. Şimdi lafı uzatmadan cezamızı çekelim. Bakalım hangi cezayı çekiyorum. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ceza çarkımıza geldik. Her çarkta farklı bir çark tasarımıyla geliyorum. Güzel oluyor. Boş yapmayalım ve döndür diyerek döndürelim. Bakalım bir gün hangi cezamızı çekmiş oluyoruz. 108 genlik oyuncu sil cezası geldi bir günde. Sıkıntı yok, sağlık olsun diyerek 108 genlik oyuncumuzu silelim. Şimdi hesaptaki arkadaşlar 108 genlik oyuncular bu şekilde. Şimdi 2 tane satılamaz kart olduğu için ben burada direkt Otave adlı oyuncuyuz antrenman diyerek arkadaşlar gördüğünüz gibi 108 gen oyuncumuzu silmiş olduk. Bu şekilde de cezamızı çektik. Efsane bir videonun sonuna geldik. Like'lara basmayı, abone olmayı unutmayalım. Sağda solda en son attığım 2 video var. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ben de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.